Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir hesap makinesi yapacağız App Inventor'da. Değişken kullanım, buton kullanımı, text box kullanımı ve tablo kullanımını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar önce tasarımımızı yapalım. Layout bölümünden tablo kullanacağız arkadaşlar. Bu tabloyu buradaki arayüz elemanlarımı hizalayabilmek için kullanıyorum arkadaşlar. Ancak şöyle de bir değişiklik yapacağım. Bakın screen yani ana ekranımın yatay hizalamasını yani align horizontal'ını center'a getiriyorum. Böylece buraya yüklediğim nesneler, ekrana yüklediğim nesneler ortada hizalanacak arkadaşlar. Şimdi tablomun sütun ve satır sayısını belirliyorum. Tablomda 2 sütun yani 1, 2 sütun, 1, 2, 3 aşağıya doğru da 3 satır olmasını istiyorum. Şuradan da rows'ta satır arkadaşlar. Satırımı oluşturuyorum. Şimdi yukarıya 2 tane text box atıyorum. Sayıları text box'tan gireceğim. Bakın tablomun birinci sütunu. Birinci satır birinci sütun arkadaşlar. Burası da birinci satır ikinci sütun oluyor. Bunlar text box'lar arkadaşlar. Sayı 1 ve sayı 2'yi buradan alacağım. 4 tane de buton gireceğim. Bakın 1, 2, 3, 4. Evet bakın 1, 2, sütun, 1, 2, 3 satır olarak girdim arkadaşlar. Şimdi bu bir tane de arkadaşlar label alacağım. Label'ıma da sonucu yazacağım arkadaşlar. Şöyle label'ımı da atayım. Bakın label'da ortaladım arkadaşlar. Sonuçta burada yazacak. Şimdi biraz özelliklerine bakalım. Text box'ımda arkadaşlar hint yazan bölüm arkadaşlar böyle silik olarak oraya ne gireceğimizi konusunda bilgi veren ipucu. Yani kullanıcı adı ve şifre giriniz, kullanıcı adı giriniz, şifre giriniz gibi. Tıkladığımızda kaybolan yazılar vardır ya. Hint özelliği odur. Ben de bunun hint özelliğine sayı 1 diyeceğim. Ya da birinci sayıyı giriniz diyeceğim. Birinci sayı diyeceğim. Buraya da bunun hintine de ikinci sayı diyeceğim arkadaşlar. İkinci sayı diyeceğim. Şimdi devam edelim. Bakın şurada text box 1'e yine tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar text box'lar dışarıdan metin, sayı veya karakter almamızı sağlıyor. Ben hesap makinesi yapacağım için sadece sayı almasını istiyorum. O yüzden şurada arkadaşlar bakın numbers only diyerek sadece sayı girişine izin vereceğim arkadaşlar. Bu özelliğim. Enable özelliğim aktifleştiriyor. Read only tıklarsam arkadaşlar da sadece okunabilir yaparız. Biz veri giremeyiz. Yani bunları yeri geldikçe bu özellikleri kullanacağız. Onun dışında arkadaşlar bir de fontunu değiştirebiliriz. Font size'ı biraz büyütelim. 25 yapalım. Şimdi aynı şekilde burada da font size'ı 25 yapalım arkadaşlar. Ve bunun da sadece numbers only olmasını istiyorum. Sadece sayı girişi yapılmasını istiyorum. Text box'larımla ilgili arkadaşlar özelliklerim bitti. Şimdi butonlara geliyorum. Butonların text özelliklerini önce değiştirmem lazım. Mesela topla diye birinci butonun isimden textini değiştiriyorum. İkinci butonuma çıkar diyelim. Şuradan da tıklayabilirim arkadaşlar. Üçüncü butonuma chart diyorum. Dördüncü butonuma da böl diyorum. Evet, topla çıkar böl. Bunların da arkadaşlar fontlar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz veya renklerini tıklayıp burada bakın diğer özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bir önceki videolarımızda biz bundan bahsetmiştik. Şimdi label'a geliyorum arkadaşlar. Label'ımda da fontunu değiştireyim, 25 yapayım font size'ını. Biraz büyük olsun, sonuç büyük yazsın arkadaşlar. Onun dışında da herhangi ve tekstini de temizleyelim. İlk başta herhangi bir şey yazmasın arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabilirdik. Buraya bu iki label de yapabilirdik. Bakın şöyle yapalım. İkisini yan yana koyamam arkadaşlar. Bunun için de şöyle bir şey kullanmam lazım. Bakın onu da göstermiş olan. Bunu sileyim. Şöyle. Bir tane layout'tan horizontal arrangement alacağız arkadaşlar. Bakın bunun içine attıklarımız yan yana listelenir. Ben bunun içine 2 tane label atacağım arkadaşlar. Şöyle. Üst üste. Bakın label birim fontu 20 bunlar 25 olsun ve teksti de sonuç yazalım arkadaşlar buna.
sonuç 2 nokta yazalım. Şöyle bir de boşluk bırakalım. Label ikimizin de arkadaşlar 25 yapalım fontunun. Text'ini silelim. Herhangi bir şey yazmasın. Arkadaşlar hatta 0 yazabiliriz ya da hiçbir şey yazmayabiliriz. Biz atayalım. Sonucu biz belirleyelim arkadaşlar. Hatta bunu biraz da fontunu bold yapıp kalınlaştıracağım. Yani yazı biraz daha kalın çıkacak arkadaşlar. Evet, şimdi kodlama kısmına geçiyorum. Tasarımı tamamladım. Blocks kısmına geliyorum. Kodlamada ilk olarak arkadaşlar değişken tanımlayacağız. Değişkenlerimiz arkadaşlar bizim sayı, metin gibi dışarıdan aldığımız ya da program içinde belirlediğimiz değerlerle işlem yapabilmemizi sağlayacaklar. Yani biz dışarıdan iki sayı aldığımızda o sayıları toplatabilmek için bir yerde saklamalıyız. İşte o saklayacağımız yapılar değişkenlerdir arkadaşlar. Ancak kalıcı değildir. Değerlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz ve program kapandığında bütün değişkenler sıfırlanır. Yani bir nevi geçici hafıza gibidir. Şimdi değişkeni şuradan tanımlıyorum arkadaşlar. Bakın önce birinci sayı için sayı 1 ismini bir değişken tanımlıyorum. Tanımlamalarınızda Türkçe karakterler kullanmayın arkadaşlar. Başlangıç değeri olarak da 0 veriyorum. Bunu sağ tıklayıp duplicate yapıyorum. Bakın buraya sayı 2 diyerek de ikinci değişkenimi tanımlıyorum. Şimdi text box'tan girdiğim değerleri birinci text box'tan geleni sayı 1'e, ikinci text box'tan geleni de sayı 2 değişkenime atacağım ve bunlar üzerinden de toplama çıkarma işlemi yapacağım. Buton 1'e geliyorum arkadaşlar. Buton 1 klik olayına geldim. Buton 1'e tıkladığımız zaman şimdi önce text box'tan değerleri alıp değişkenlere aktarmam lazım. Buraya geliyorum arkadaşlar. Text box 1 pardon, değişkenlere geliyorum. Set ile bakın. Şimdi değişkenleri initialize ederek tanımlıyoruz. Set ile değerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Buradan global 1, global 2, global sayı 1, global sayı 2 olarak seçebilirim. Get ile de bilgisini alıyoruz arkadaşlar. Mesela global sayı 2'nin içindeki tuttuğu sayıyı getir derken get'i kullanacağım. Global sayı 2'nin içinde tuttuğu sayıyı değiştir derken de set'i kullanacağım arkadaşlar. Bu get ve set hep aynı kullanılacak. Aynı mantıkta kullanacak. Ve şimdi veriyi değiştireceğiz. Tıkladığım zaman sayı 1'in buton 1'e tıkladığımda, yani topla butonuydu bu buton birimiz. Sayı 1 text box 1'den gelen veri olsun diyorum arkadaşlar. Oradan gelen text olsun diyorum. O yüzden de buraya text box 1 nokta text'i alıyorum. Yanlış aldım arkadaşlar. Bakın buradan alabiliriz. Şey de yapabilirsiniz. Ben az önce yanlış aldım. Hatta şu altına getireyim. Yazabiliriz de. Şimdi global sayı 1 text box 1'den kullanıcının girdiği değeri aldı arkadaşlar. Çoğaltalım bunu da. Buraya da global sayı 2'yi text box 2'den gelen text'i aldım. Artık topla butona tıkladığında sayı 1 değişkeni birinci sayıyı, sayı 2 değişkeni de ikinci sayıyı tutuyor. Yapmam gereken sadece toplatıp label 2'ye yazdırmak. Label 2'm arkadaşlar ikinci label'ımdı. Bu sonucu tutacak label'ımdı. Buraya geliyorum. Label 2'nin text özelliğini değiştireceğim. Bakın yine set'i kullanıyorum. Label 2.text ne olacak arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı olacak. Bu yüzden de matematiğe geliyorum. Toplayı seçmem gerekiyor. Bakın buradan topla. İki sayı olduğu için buraya girmeme gerek yok. Buradan istersem arttırabilirim arkadaşlar. Şimdi birinci sayım global sayı 1. Tekrar değişkenlere geldim. Bakın bu sefer get'i kullanıyorum. Sayı 1'in içindeki sayıyla sayı 2'nin içindeki sayıyı topla dedim arkadaşlar. Ve label'ıma bunu yazdır dedim. Şimdi çoğaltalım burayı. Artık bundan sonrası aynı. Bakın biraz hızlı gidelim. Eğer buton 2'ye tıklarsa, şimdi şu şeyleri değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Kopyala yapıştır yaptığımızda hata yapma ihtimalimiz yüksek. Şu kısım zaten aynı. Değişkenler aynı değerleri alacak. Sadece ben şu bölümü, toplama kısımlarını değiştireceğim ve şu buton isimlerini değiştireceğim. Bu artık toplama değil de buton 2 hangi görevi yapıyordu? Unuttum. Çıkarma mıydı? Bakalım, buton 2 çıkarma, buton 3 çarpma. Bakın tıkladığımda bu çıkarma gözüküyor zaten. Peki o zaman matematiğe geliyorum arkadaşlar.
Burada artık toplamayı değil çıkarmayı seçiyorum. Şimdi sayı 1'i büyük yapalım. Biz sayı 1'den sayı 2'yi çıkarsın. Tabi arkadaşlar büyükten küçük çıkar diyebiliriz. Ya da eksi sonuç gelebilir. Eksi gelmesini istemiyorsak büyüğü tespit ettirip büyükten küçüğü de çıkartabiliriz. Bölmede sıfıra bölme hatasını engelleyebiliriz ama onlar biraz daha ilerledikçe videolarımız paylaşacağımız konular. Kopyalıyorum arkadaşlar tekrar. Duplicate yapıyorum. Bakın bu sefer şu alt alta gelelim. Üçüncüde çarpma yapmam lazım. Sadece buraları değiştireceğim ve buton isimlerini değiştireceğim. Zaten bakın şu anda buton ismi aynı olduğu için hemen hata olarak gördü. Hataları hatta tıkladığınız zaman size gösterir arkadaşlar. Bu uyarılara bakın, tıkladığım zaman uyarılar var. Kullanmadığım kodlar. Hataya tıkladığım zaman hataya götürür beni. Ben burada buton 3 yapıyorum bunu. Buton 3'e tıkladığım zaman label'ın tekstini çarp diyeceğiz. Tekrar matematiğe gidiyorum arkadaşlar. Burada çarpı alıyorum. Global sayı 1 çarpı global sayı 2. Dördüncü kez kopyalıyorum. Dördüncü buton için. Buton 4'ü tıkladığımızda şu ikisini yine koparıyorum. Matematikten bölüyü seçiyorum. Burada da arkadaşlar global sayı 1'i global sayı 2'ye böldürüyorum. Şimdi arkadaşlar programımızı bir çalıştıralım. Sonuçları görelim. Buradan telefonuma QR kodla gönderiyorum. Şimdi telefonumda programı açtım. Aktarma başlayacak. Evet, dolmasını bekliyorum. Evet, sayı 1 ve sayı 2 giriyorum arkadaşlar. Topla diyorum. Sonucu veriyor. Çıkar diyorum. Sonucumuzu veriyor. Çarp diyorum. Ve böl diyorum. Evet, sonuçları gördük arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.